En iyisi sizmişsiniz gibi davranın. Kimse sizden daha iyi değildir. Stoacı felsefe. Bazen hayattaki en zor şey, olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki tek engelin bir sonraki adımı atma kararı olduğunu fark etmektir. Bu bir şans değil, doğru an değil ve hatta yetenek bile değil. Daha fazlası için çabalamaya değer olduğunuza karar veren sizsiniz. Dünyanın size verdiği mükemmel anı beklemek de değil bu. Stoacılarda Epiktetos'un bize dış olayları kontrol edemeyeceğimizi, ancak bunlara nasıl tepki vereceğimizi, kontrol edebileceğimizi öğrettiğine inanıyordu. Bugün gösterebileceğiniz en güçlü tepkilerden birinden bahsediyoruz. O anda en iyisiymiş gibi davranma kararı. Çünkü kabul edelim ki hepimizin şüpheleri var. Kafanızdaki o küçük ses size henüz o kişi olmadığınızı veya yeterince iyi olmadığınızı söyler. Peki ya size hazır hissedene kadar beklemek zorunda olmadığınızı söylesem? Gerçek şu ki doğru koşulları beklemeyerek ve zaten ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuz tavrıyla ortaya çıkarak en iyi olursunuz. Marcus Aurelius gibi stoacılar kontrol edebilecekleri şeylere odaklanmaları gerektiğini her gün kendilerine hatırlattılar ve koşullar ne olursa olsun erdemli davranmak. Şu an sahip olduğunuz gücü kullanmakla ilgilidir. Bugünün dünyasında önünüzdeki yol belirsiz görünse bile, videoda hedeflerinize, zorluklarınıza ve günlük hayatınıza yaklaşımınızı kökten değiştirebilecek bir zihniyete kucak açıyoruz. Bu, olmadığınız bir şeymiş gibi davranmakla ilgili değil, tam olarak potansiyelinize ulaşmakla ilgili. Devam edin, çünkü en iyisiymiş gibi davranmanın sadece zihniyette yapılan bir değişiklik olmadığını, aynı zamanda çabaladığınız her şeyin kilidini açmanın anahtarı olduğunu beraber keşfedeceğiz. Burada yaptığımız işi beğendiyseniz sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalımıza abone olun. Bu ücretsiz ve bizi çok destekleyen bir eylem. Hadi başlayalım. Tam potansiyelinizi gerçekleştirmeye karar verdiğiniz an hayatınızın değişmeye başladığı andır. Doğru fırsatı beklemek veya dış koşullarda bir iyileşme ummakla ilgili değildir. Bu, içsel bir karar almakla ilgilidir. Her gün verilen karar, kendinizin en iyi versiyonu olarak ortaya çıkmak. Bu fikir, gerçek gücümüzün hayata nasıl yaklaştığımızda yattığına inanan Stoacıların öğretilerini yansıtır. Epiktetos'un da dediği gibi, başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğiniz en iyi kararı önemli kral. Varoluş bu zihniyetle başlar. Bu zihniyet mükemmel veya başkalarından daha iyi olmakla ilgili değildir. Kendiniz için yüksek standartlar belirlemek ve sürekli büyümeye kendini adamakla ilgilidir. Stoacılar iyi anlamıştı. Marcus Aurelius tarihin en güçlü imparatorlarından biri. Bunu sürekli olarak hatırladı. Erdemli bir şekilde hareket etmek, şöhret veya tanınma için değil, doğru şey bu olduğu için. Her günün mükemmellik için çabalamak için bir fırsat olduğuna inanıyordu. Başkalarıyla rekabet etmek için değil, kendi potansiyelinizle rekabet etmek için. En iyi olmayı seçtiğinizde asla hata yapmayacağınızı ve zorluklarla karşılaşmayacağınızı tabii ki söyleyemezsiniz. Stoacılar hayatın engellerle dolu olduğunun farkındaydılar. Ancak aynı zamanda bu engellerin sizi şekillendirdiğine inanıyorlardı. En iyi olmayı seçerek bu zorluklarla yüzleşmeyi ve onları daha güçlü ve daha akıllı olmak için fırsatlar olarak kullanmayı seçersiniz. İşte tam burası hayatınızın dönüşümünün başladığı yer. Mükemmel anı beklemekle ilgili değil, şimdi ve burada, bu anda seçim yapmakla ilgili. Niyet ve güvenle hareket etmek. Diğer her şey bu karardan gelir. Evet, standartlarınızı yükseltin, eylemleriniz hedeflerinizle uyumlu hale gelir ve olabileceğiniz kişiye daha da yaklaşırsınız. En iyisi olmaya karar vermenin gücü İşte buradan gelir. En iyisiymiş gibi davran dediğimde
herkesten daha iyiymiş gibi ortalıkta dolanmanız, kasılmanız gerektiğini kastetmiyorum. Tam tersine en iyisiymiş gibi davranmak, başkalarını küçümsememek veya kibirli olmamak demek değildir. Dışarıdan öyleymiş gibi tanınmak için değil, kendi gelişiminiz için en iyisiymiş gibi davran dediğimde, hali hazırda en üst seviyede faaliyet gösteren birinin zihniyetinden bahsediyorum. Dünya çapında bir atlet veya usta bir zanaatkar olduğunuzu bir hayal edin. Güveniniz kibirden değildir. Sessizce kendinize güvenir ve sıkı çalışmaya, disipline ve sürekli kendi kendine bunu söylemeye dayanır. Marcus Aurelius'un bir lider olarak nasıl davrandığını düşünmenizi istiyorum. Kendini mükemmel veya başkalarından üstün mü sanıyordu sizce? Böyle mi gördü kendini? Hayır. Aurelius kendini hayatın bir öğrencisi olarak gördü. Her zaman gelişmeye ve erdemli davranmaya çalıştı. İşte bizim de çabalayacağımız zihniyet türü bu olmalı. En iyisiymiş gibi davranmak, her şeyi bilmek veya hata yapmamak anlamına gelmez. Karşınıza çıkan her şeyle başa çıkabileceğinize inanarak hareket etmek anlamına gelir. Peki böyle düşünmek bize ne katacak derseniz, bu inanç eylemlerinizi şekillendirir. En iyisi olduğunuza inanıyorsanız buna göre davranırsınız. Kendinize güvenirsiniz ve insanlar da bunu fark eder. Stoacılar bize bu güvenin dışarıdan gelmediğini, içsel olduğunu, değerlerinize uygun yaşadığınızı ve her durumda elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmekten geldiğini hatırlatır. Buradaki temel farkımız, kibrin sizi diğerlerinin üzerine çıkarmak istememesidir. Ama en iyisiymiş gibi davranmak, kendinizi en yüksek potansiyelinize ulaştırmak anlamına gelir. Stoacıların bizlere öğrettiği gibi, mütevazı ve gerçekçi kalırken mükemmellik için çabalamak. Mükemmellik için değil sadece, ilerleme için çabalamak. Sürekli kendiniz üzerinde çalışmak. Her zaman öğrenmek ve her zaman daha ileriye gitmek. Bazılarınız, ben en iyisi değilim ki, o konumdan kilometrelerce uzağım diye düşünüyor olabilir. Nasıl öyle davranabilirim ki bu durumda diye düşünmeniz de haksız değildir. Zirvede hissetmemek tamamen normaldir. Ama meselemiz şu ki, en iyisi gibi davranmak için en iyisi olmak zorunda değilsiniz. Bu düşünce tarzının güzelliği henüz zirvede olmasanız bile işe yaramasıdır. En iyisiymiş gibi davranmak, rol yapmak veya gerçeklikten kopuk olmak anlamına gelmez. Beyinde yeni bağlantılar oluşturursunuz. Tam potansiyelinizi ortaya çıkarmak için düşünce tarzınızı değiştirirsiniz ve bu Stoacı felsefeyle mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Kendinizi nasıl gördüğünüzle başlıyor. Stoacılar zihniyetimiz ve hayatın zorluklarına tepki verme şeklimiz üzerinde kontrol sahibi olduğumuza inanırlar. Şu anda en iyisi değilseniz bile yine de en iyiyi temsil eden nitelikler olan özgüven, disiplin ve kararlılık yaymayı seçebilirsiniz. En iyisiymiş gibi davrandığınızda güçlü bir şey oluşmaya başlar. Buna inanmaya başlarsınız ve inandığınızda yavaş yavaş ona dönüşürsünüz. Bu büyülü bir düşünce veya yanlış bir özgüven şekli değildir. Bu, eylemlerinizi etkileyen kanıtlanmış bir psikolojik değişimdir. Stoacılar bize inançlarımızın davranışlarımızı şekillendirdiğini ve eğer yetenekli ve yeterliymiş gibi davranırsak öyle olacağımızı öğretir. Bu kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Stoacılar tarafından iyi bilinen bir kavramdır. Örnek olarak bir iş görüşmesini ele alalım. Eğer bu görüşmede gergin, şüpheci ve emin olmadan girerseniz muhtemelen başarısız olursunuz. Ancak iş için en iyi kişi olduğunuz zihniyetiyle gelirseniz, yetenekleriniz konusunda kendinize güvenir ve net olursanız, değer her şeyi değiştirir. İşi alamasanız bile bu zihinsel değişim sizi bir sonraki fırsata daha iyi hazırlar. Kendinize güveninizi uygulamış ve gelecekte size fayda sağlayacak bir dayanıklılık geliştirmiş olursunuz.
Bu yüzden kendinize ben en iyisi değilim derseniz, Stoacılar size bunun önemli olmadığını, önemli olanın öyleymiş gibi davranmak olduğunu ve bunu yaparak kendinizi yücelttiğinizi, eylemlerinizi olmak istediğiniz kişiyle uyumlu hale getirdiğinizi hatırlatır. Amaç kesinlikle mükemmel olmak değil, sürekli çabalamaktır. Mükemmellik için kendinizi her zaman geliştirin. Tıpkı Stoacı felsefenin öğrettiği gibi. Stoacılar sürekli büyümenin önemine inanıyorlardı ve bu zihniyetin tamamı bununla ilgili. En iyisiymiş gibi davranmak, mükemmelliğe ulaştığınızı veya gelişmeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında bu tam tersidir. Öğrenme disiplini ve rafine olma, hayatına kendini adamakla ilgilidir. Stoacı filozof Seneca, yaşadığımız sürece yaşamayı öğrenin demiştir. Bu ne kadar iyi olursanız olun, her zaman büyümeye yer olduğu anlamına gelir. Yetenekli bir atlet, başarılı bir iş adamı veya bilge bir filozof olsun. Herhangi bir alanda en iyi insanlar olursunuz. Ancak gelişmeyi bırakmazsınız. Hayatın öğrencileri olarak kalırsınız. En iyisiymiş gibi davrandığınızda aynı ustalık sürecine kendinizi adarsınız. En iyisi gibi davranacağım ve en iyisi olmak için çalışacağım dersiniz. Bu zihniyet tahmin edersiniz ki kibirden değil tevazudan kaynaklanır. Stoacılar tevazuyu çok önemserlerdi. Dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Marcus Aurelius sürekli olarak kendine ayakları yere basması ve gelişmeye devam etmesi gerektiğini hatırlıyordu. Konumunu yolun sonu olarak değil, her gün kişisel mükemmellik için çabalama sorumluluğu olarak görürdü. Bu zihniyeti benimser, aynısını yaparsın. Dün olduğundan daha iyi olmak için çabalarsın ve büyümenin hayat boyu süren bir görev olduğunu bilirsin. En iyisiymiş gibi davranmak, kendin olmak. Standartları yükseltmek, hayatın her alanında kişisel gelişimin sorumluluğunu almak demek. Örneğin ilişkilerinizde kendinize en iyi versiyonum ne yapardı diye sorun. En iyi eş, en iyi arkadaş veya en iyi ebeveyn nasıl davranırdı? Bu soruyu kendinize bir sorun. Bu mükemmel olmakla ilgili değil. Aslında mükemmellik diye bir şeyin olmadığını, her insanın biraz kusurlu olabileceğini kendine hatırlatmakla ilgilidir. Hayatınızın en iyi formundaymış gibi davranmak. Optimum sağlığa ulaşmak için yetenekli olduğunuza inanıyorsanız vücudunuza nasıl davranırsınız? Diyet, egzersiz ve alışkanlıklar açısından hangi kararları verirdiniz? Stoacı yol, uzun vadeli iyiliğe yol açan bir öz disiplin ve bilinçli bir karar yoludur. Bu cümleyi duyarsanız en iyisiymiş gibi davranın. İlk bakışta sahte gibi görünebilir, kendi kendinize inanmayabilirsiniz ve belki de öyledir. Ancak gerçek şu ki tutarlı bir şekilde uyguladığınız her şey gerçeğiniz haline gelir. Stoacılar bu durumu iyi anlamışlardı. Seneca'nın meşhur sözünde söylediği gibi, yaptığımız şey oluruz. Bu nedenle mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Ne yapıyorsan en iyisini yap. Bu da yaptığınız şeyi tekrar tekrar uygulamanız gerektiği anlamına gelir. Güven, disiplin veya dayanıklılık giderek sizin bir parçanız haline gelir. Bunu biraz irdeleyelim. En iyisiymiş gibi davranmaya başladığınızda bu doğal gelmeyebilir. Kim ki ben diye düşünebilirsiniz. Kendimi bu kadar özgüvenle sunuyorum ama insan doğasının güzelliği muazzam uyum yeteneğimizde yatar. Stoacılar düşüncelerimiz ve eylemlerimiz tarafından şekillendirildiğimize inanırlar. Eğer tutarlı bir şekilde özgüvenle hareket ederseniz daha özgüvenli hissetmeye başlarsınız derler. Eğer hayatınızda disiplinli kararlar alırsanız zamanla daha disiplinli olursunuz. Çünkü bu alışkanlığı geliştirmiş olursunuz. Sonsuza dek aldatmak imkansızdır. İkinci doğanız haline gelene kadar somutlaştırmak istediğiniz nitelikleri uygulamak demektir.
Unutmayın, bu başlangıçta bir kas inşa etmek gibidir. Ağırlık kaldırmak bize ağır gelebilir, hatta rahatsız edici bile olabilir. Ama ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar güçlenirsiniz. En iyisiymiş gibi davranmak her pratik yaptığınızda aynı şekilde işe yarar. Bu zihniyeti güçlendirirsiniz ve sonunda daha az pratik ve daha çok alışkanlık haline gelir. Stoacılar bu süreci anlamışlardı. Epiktetos öğrencilerine sık sık bunun kontrolün bizde olduğunu hatırlatırdı. Dünyaya nasıl tepki verdiğimizi erdemli eylemler uygulayarak yaparız. İç varlığımızı olmak istediğimiz kişiyle uyumlu hale getiririz. Diyelim, sosyal durumlarda ilk başta daha özgüvenli olmak istiyorsunuz. Kendinizi rol yapıyormuş gibi garip hissedebilirsiniz. Ama ne kadar çok net konuşma ve başkalarına doğru yaklaşma pratiği yaparsanız o kadar içinizde özgüven büyür. Bir noktada artık bir eylem gibi hissettirmez ve bu durumlarda aslında daha özgüvenli hale geldiğinizi fark edersiniz. Aynısı hayatın her alanı için geçerlidir. Zamanla sağlıklı olduğunuzda doğal olarak sağlıklı bir yaşam tarzı süren biri olursunuz. Eğer mali durumunuzu iyi yönetirseniz sonunda mali açıdan güvende olursunuz. Erdemi uygulamaya koymanın stoacı fikri bize gelişimin gerçekleşmesini beklemek zorunda olmadığımızı öğretir. Bunu günlük hayatımızda başarabiliriz. Burada eylemi teşvik etmenin anahtarı tutarlılıktır. Bir kez bir şeyi yapıp anında değişim beklemek mantıklı mıdır? Her gün ortaya çıkmak ve zamanla en yüksek potansiyelinize uyan nitelikleri uygulamak gerekir. Uygulama olarak başlayan her şey gerçeklik haline gelir zamanla. Stoacıların bizlere öğrettiği gibi sürekli hareket ederek kendinizin en iyi versiyonu olursunuz. Eylemleriniz karakteriniz de hayatınızı şekillendirir. Bu yüzden pratik yapmaya devam edelim. Çünkü gerçekliğiniz her gün yaptığınız şeylerle yeniden inşa edilir. Hareket etmekten bahsettiğimizde en iyisiyseniz bunun zayıflıklarınızı görmezden gelmek veya yokmuş gibi davranmak anlamına geldiğini düşünmek elbette kolaydır. Ancak gerçekte bu durum tam tersidir. En iyisiymiş gibi davranmak, zayıflıklarınızla yüzleşmek ve onları büyüme fırsatı olarak kullanmak için cesarete sahip olmak anlamına gelir. Evet, Stoacılar bu konuda ustaydılar. Öğrettiler ki öz farkındalık ve dürüst düşünce, Marcus Aurelius'un dediği gibi gelişmek için esastır. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu kabul edelim ve güç bulalım. Herhangi bir alandaki en iyi insanlara baktığımızda bu insanlar kusursuz olduklarına inananlar değillerdi. Zayıflıklarını herkesten daha iyi bilen ancak bunlara izin vermeyen kişilerdi. Bu zayıflıkları tanımlamak yerine bunları sürekli geliştirmek için motivasyon olarak kullanan kişilerdi. Zayıflıklarımıza ilerleme ruhuyla yaklaşmalıyız. Şu şekilde bakmalıyız. Zayıflıklarınızı görmezden gelirseniz ortadan kalkmazlar. Aksine zamanla genellikle daha büyük ve rahatsız edici hale gelirler. Ancak onları kabul edip gelişmek için adımlar atarsanız kesinlikle daha güçlü olursunuz. Stoacılar zayıflığı zayıflık olarak görmediler. Başarısızlığı becerileri uygulama fırsatı olarak gördüler. Mükemmellik arayışı zayıflıklarınıza yüzleştiğinizde kendinize daha disiplinli olma şansı verir ve daha yetenekli. Bu süreç alçak gönüllülük gibi gerektirir. En iyisiymiş gibi davranmak, mükemmel olduğunuzu düşündüğünüz anlamına gelmez. Sürekli büyümeye kararlı olduğunuz anlamına gelir. Güçlü yönlerinize güvenebilirken, nerede gelişmeniz gerektiğinin tamamen farkında olabilirsiniz. Stoacılar, özellikle Seneca, her deneyimden, başarısızlıklardan bile ders çıkarmanın önemi hakkında sık sık yazmıştır. Aslında Seneca, başarısızlıklarının ve aksiliklerin genellikle en iyi öğretmenlerimiz olduğuna inanıyordu. Bize nerede büyümemiz gerektiğini gösterirler. Ve eksik olabileceğimiz alanları
ve zihniyeti geliştirmemiz için bizi zorlarlar. Anahtar nokta zayıflıklarınızı utanılacak bir şey olarak değil de dürüstlükle ve sizi geliştirme arzusuyla yaklaşarak gelişimimizin doğal bir parçası olarak görmemizdir. Büyümenizi kontrol altına alın. Burada gerçek güç sizi geride tutan şeyle yüzleşme ve üstesinden gelmek için çalışma yeteneğinde yatar. Stoacı yaklaşım, kendi zayıflıklarınızı daha iyi ve daha dayanıklı bir kişi olmak için yakıt olarak görme, dahil olmak üzere hayatınızın zorluklarıyla yüzleşmektir. Marcus Aurelius'un meşhur bir sözü: "Eylemin önündeki engel eylemi teşvik eder. Yolda duran şey yolda olacaktır." Başka bir deyişle başarısızlık başarının zıttı değildir. Yolun bir parçasıdır. En iyisiymiş gibi davranırsanız bu asla başarısız olmayacağınıza inandığınız anlamına gelmez. Her aksiliğin öğrenmek ve büyümek için bir fırsat olduğunu bilerek başarısızlıkla, dirençle yüzleşmeniz anlamına gelir. Stoacılar ihtiyaç duyduğunuz şeye odaklanmaya inanırdı. Sonucu her zaman kontrol edemezsiniz. Ancak başarısızlığa nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Başarısızlığı gerçek bir yenilgi olarak görmeyin. Bunun yerine onu geri bildirim, neyin işe yaramadığı ve nasıl gelişebileceğiniz hakkında bir ders olarak düşünün. Epiktetos öğrencilerine başarısızlığı hayatın bir parçası olarak kabul etmemiz ve karakterimizi şekillendirmek için kullanmamız gerektiğini hatırlattı. Başarısızlık vazgeçmek için bir sebep değil, daha fazla bilgi ve deneyimle ilerlemek için bir sebeptir. Eğer sen de bu konuya inanıyorsan yorumlarda bize "Başarısızlığım gerçek ilerlemem yönünde bir derstir" diye yorumlarda bize yazabilirsin. Stoacıların öğrettiği gibi her başarısızlıktan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi bilmeliyiz. Gerçek gücümüz düştükten sonra ayağa kalkma şeklimizden gelir. Hiç düşmemekten değil. Hiç düşmeyen aslında hiç denemeyen değil midir? Bir dahaki sefere başarısız olduğunda bunun hikayenin sonu olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Bu büyüklüğe giden yolunuzda kritik bir adımınızdır. Ve unutmamamız gereken ikinci şey, en iyisiymiş gibi davranmak bir kerelik bir şey değil, günlük bir uygulama, ritüel olmalıdır. Stoacılar bize tutarlı, bilinçli eylemin önemini hatırlatır. Marcus Aurelius kendine her güne yeni amaç ve niyetle yaklaşmak için meydan okumuştur. Sabah kalktığınızda bunun ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu hatırlayın. Yaşamak, nefes almak, düşünmek, zevk almak, sevmek, her gün bu uygulamayı mükemmelliğe olan bağlılıkla başlatmak sizi adım adım kendinizin en iyi versiyonu olmaya yaklaştırır. Bu düşünce tarzının güzelliği hazır hissedene kadar beklemek zorunda olmamanızdan gelir. Stoacılar mükemmel anı beklemenin genellikle eylemsizliğe yol açtığını gayet iyi biliyorlardı. Bunun yerine bize sahip olduğumuz şeyle olduğumuz yerden başlamayı öğrettiler. Mükemmel olmak zorunda hiç değilsiniz. Her gün en iyisiymiş gibi davranarak tutarlı olmalısınız. Zamanla sizi tanımlayacak niteliklerinizi uygulamalısınız. Bilinçli bir çaba olarak başlayan şey karakterinizin bir parçası haline gelir. Bu kibir ve olmadığınız biri gibi davranmak demek değildir. Eylemlerinizi potansiyeliniz ile uyumlu hale getirmek ve yaptığınız her şeyde mükemmellik için çabalamakla ilgilidir. İster işte, ister ilişkilerinizde veya kişisel gelişiminizde en iyisiymiş gibi davranmak, kendi standartlarınızı yükseltmenize ve stoacıların öğrettiği gibi amaçlı yaşamanıza yardımcı olur. Buraya kadar bahsettiğimiz zihniyeti günlük bir uygulama haline getirin. Kendinize özel program oluşturun. Her sabah kendinize en iyi versiyonumun nasıl yaklaşacağını sorun. Bugün bu soruyu rehber edinerek hayata adım adım yaklaşacak ve her seferinde bir eylemde bulunabileceksiniz. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Eğer bu büyüme ve dayanıklılık yolculuğuna devam etmek istiyorsanız
Aşağıda takipçilerime özel hazırladığım e-kitap linki mevcut. Eğer siz de kendinize bir yatırım yapmak isterseniz linke tıklayarak indirimli e-kitabımı satın alabilirsiniz. İlk 100 kişiye özel indirimli fiyatıyla. Ayrıca lütfen ekrandaki önerilerden videolardan birini de izleyin. Güçlü kalın, sağlam durun ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Stoacı kalın.